Merhaba arkadaşlar, Hisseli Onkçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda endeksimizin analizini yaptıktan sonra sizlerden istek olarak gelen Cante, KRGYO, Medikal Park, ACSEL, Sönmez Pamuklu Sanayi, Kalekim, Sasa, Cates, DAP Gayrimenkul ve YÖTEK hisselerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Ve endeksimizle başlayalım. Şimdi arkadaşlar haftalardır endeksle ilgili yaptığım videolarda endeksimizin güven vermediğini, yeni girişler için uygun olmadığını defalarca dile getirdik. Ve bu hafta ciddi düşüşler geldi. Şu alt tarafta 7400, üst tarafta da 8500 seviyesi aralığında gidip geldiğini söyledik borsanın. Şu anda 7400 seviyesine çok yakınız. Buralardan desteğini bulabilecek mi? Hep beraber takip ediyor olacağız. Yani şu anda borsamızda bir hikaye kalmadığını düşünüyorum. Yani yeni ekonomi yönetimiyle birlikte yurt dışından döviz gelme durumu vardı. Fakat şu ana kadar gerçekleşmemiş olması borsamızı olumsuz etkiliyor. Şimdi şöyle bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Bakın daha önceki düşüşlerde, mesela şuradaki düşüşte aşağı yukarı %8'lik bir düşüş meydana gelmiş. VIX/FIX indikatörümüzün bir dip çalışmasını başlattığını görüyoruz. Ve akabinde bir tepki geliyor. Hatta tepkiyi de aşıyor. Tekrardan bir yükseliş geliyor borsamıza. Daha sonrasında şu Ekim ayındaki düşüşte şöyle yine %11 civarında bir düşüş meydana geliyor. Yine dip çalışmalarında kullandığımız VIX/FIX indikatörümüzün bir dip çalışması başlattığını görüyoruz. Şu anki düşüşte ise bakın şuradan zirveden itibaren baktığımızda yani %7.27'lik hatta %7.41'lik bir düşüş meydana gelmiş durumda. Fakat dip çalışmalarını yaptığımız VIX/FIX indikatörü henüz daha dip çalışması başlatmamış gözüküyor. Dolayısıyla bu durum beni korkutuyor arkadaşlar. Ben düşüşün devamının gelebileceğini düşünüyorum. Şu 7400 seviyesi de kırılıp altında 2 gün kalırsa eğer 6940 seviyelerine doğru bir düşüş görebiliriz. Bakalım takip ediyor olacağız. Eğer ki 7400 seviyesinden bir destek alabilirse tekrardan ilk etapta 7714 seviyelerini denemesini bekleyebiliriz arkadaşlar. Şu anda daha önceki videolarımda da söylediğim gibi yeni girişler için uygun bulmuyorum. Bakın bugün itibariyle borsamız tekrardan sat konumuna geçti. Bir kenara çekilip izlemekte, takip etmekte fayda var. Yeni girişler için uygun bulmuyorum arkadaşlar. Şimdi sizlerden istek olarak gelen hisselere geçelim. Cante hissesiyle başlıyorum. Cante hissesinde çok uzun zamandır gelen bir yatay seyir var arkadaşlar. Temmuz 2023 tarihinden bu yana yatay bir seyir içerisinde. Şu anda günlükte tekrardan sat konumuna geçmiş durumda. Fakat bu al-sat sinyallerini çok dikkate almamak lazım. Çünkü hisse uzun süredir yatay bir seyirde. Şu anda 17.55 seviyesinde bir desteğimiz vardı. Bugün itibariyle altında kapatmış gözüküyor. Yarın bunun üzerine tekrardan atamazsa eğer şurada daha önce 16.80 seviyelerinden bir destek alıp yönünü yukarı çevirdiğini görüyoruz. Belki 16.80 seviyelerine doğru da bir düşüş görebiliriz arkadaşlar. Bu hissemizin biliyorsunuz mali tablolar analizini yapmıştık. Uzun vadeli yatırım için uygun olabileceğini düşünmüştük. O videomuzun da kartını şuraya yukarıya bırakayım. İzlemek isteyen arkadaşlar buradan ulaşabilirler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani şu anda hissemiz tekrardan Mart 2023 seviyesinde. Çok ucuz fiyatlanıyor şu anda. Ben buralardan yani şu 16.43 seviyesi diyelim. 16.43 seviyesinin çok aşağı yönlü kırılacağını düşünmüyorum. Buradan tekrardan bir tepki alabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle günlük grafiğimize geri dönüyorum. Şimdi KRGYO hissesine geçiyorum arkadaşlar. KRGYO hissesinde geçtiğimiz hafta Cuma gününden itibaren çok ciddi bir düşüş var. Dün itibariyle hissemiz sata dönmüş durumda. Bugün de düşüşün devamı geldi. Bakın daha önce şu seviyelerden destek almış. Bugün altında kapattı ama 38.04 seviyesi. Yarın bunun üzerine tekrardan atabilirse
destek aldı ve tekrardan bir yukarı deneme yapabilir diyebiliriz arkadaşlar. Şurada bir dip çalışması da başlattığını görüyoruz. Bu dip çalışması tamamlanıp tekrardan gri mumlara döndüğünde bir tepki yükselişi beklerim arkadaşlar. Eğer ki bu seviyeden desteğini alamazsa ilk etapta 32.06 seviyesine doğru düşüş görebiliriz. İlerleyen dönemde burası da kırılması durumunda 26.10 seviyesine doğru da düşüşün devamı gelebilir arkadaşlar. Yani dediğim gibi hissemiz bakın şöyle 57.30 seviyesini kırmayı daha önce 1-2 Kasım tarihlerinde denedik, başaramadı. Ve geçtiğimiz hafta tekrar denedi, başaramadı. Ve çok ciddi bir düşüş geldi arkasından. Yani dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Şu an bu hissemiz sata dönmüş durumda. Yarın da eğer bu seviyenin üzerine atamıyorsa, 38.02 seviyesinin üzerine atamıyorsa düşüşün devamını beklerim arkadaşlar. Şimdi Medical Park hissesine geçiyorum. Evet, Medical Park hissesi 1 Aralık tarihi itibariyle sata dönmüş durumda. Kaufman hareketli ortalamasının altında da 2 gün kapanış yapmış ve düşüşün devamının geldiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada 144 seviyesinde bir Fibonacci desteği varmış ama orada da tutunamayıp düşüş gelmiş. Şu anki ilk desteğimiz 127.7 seviyesinde. Yarın buralardan desteğini alamazsa ve düşüş devam ederse eğer bu seviyenin altındaki kapanışlarda ilk etapta 114.7 seviyesine ve sonrasında da düşüşün devamı durumunda 101.7 seviyelerine doğru düşüş görebiliriz arkadaşlar. Şu 127.7 seviyesinden bir destek alabilirse eğer ilk etapta 144 seviyesine doğru bir tepki yükselişi de görebiliriz. Şimdi bu hissemizi dediğim gibi 1 Aralık 2023 tarihinde şu Kaufman hareketli ortalamasının altında 2 gün kapanış yaptıktan sonra satıp çıkmak gerekiyordu arkadaşlar. Şu anda bir tepki yükselişi gelirse ve şu Kaufman hareketli ortalaması olan 146.8 seviyesini geçemediğini, oradan tekrar aşağı yöneldiğini görüyorsanız elinde olan arkadaşların da artık satıp çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bakın şöyle Haziran ayından 20 Kasım tarihine kadar güzel bir yükseliş yapmış. Şu anda ise bir düşüş trendinde. Borsada şu anda bir düşüş trendinde olduğunu düşünürsek artık şu seviyelerde kırılıyorsa, elinde tutan arkadaşlar için söylüyorum, 127.7 seviyeleri de kırılıyorsa satışı düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Bir yandan bir dip çalışması başlattığını görüyoruz. Buralar gri muma döndüğünde bir tepki yükselişi gelebilir arkadaşlar. Bunun satış fırsatı verebileceğini düşünüyorum. Şimdi Acıselsan, Acıpayam hissesine geçiyorum. Evet, bu hissemiz henüz stat konumunda değil. Şu an yatay bir seyir olduğunu görüyoruz. Fakat şurada 131.8 Fibonacci desteğinin altında 2 gün kapanış yapmış ve Kaufman hareketli ortalaması olan 126.4 seviyesine kadar bugün gelmiş arkadaşlar. Takip etmemiz gereken seviye Kaufman hareketli ortalaması. Bu seviyenin altında 2 gün düşüş mumuyla kapanış yaparsa bu hissemiz de stada dönecektir arkadaşlar. Böyle bir durumda ilk etapta 115.7 seviyesine, oralarda kırıldıktan sonra 103.5 seviyelerine doğru bir düşüş görebiliriz arkadaşlar. Kaufman hareketli ortalamasından desteğini alabilirse eğer ilk etapta 131.8 seviyesi bir direnç olarak çalışacaktır. Burası da geçilirse eğer tekrardan 157.3 seviyelerine doğru da bir tepki görebiliriz arkadaşlar. Şöyle uzun zamandır güzel bir yükseliş yapmış bir hisse. Elinde tutan arkadaşlar için Kaufman hareketli ortalaması aşağı yönde kırılıyorsa sata döneceğini tekrardan hatırlatmak isterim. Buradan bir destek alabilirse eğer ancak o zaman şu 132.2 seviyesinde üzerine geçerse dediğim gibi tekrardan 157.6 seviyelerini bir test edebilir arkadaşlar. Şimdi bir diğer hissemiz Sönmez Pamuklu Sanayi. Evet, bu hissemizde de şu 199.1 Fibonacci direncinden bir dirençle karşılaştığını ve düşüşe geçtiğini görüyoruz. Şu anda Kaufman hareketli ortalaması olan 171.7 seviyesinin altında seyrediyor. Fakat ben bu hisse için maalesef ki çok fazla bir yorumda bulunamayacağım. Çünkü çok volatil hareketleri olan bir hisse. Yani bu tarz hisselere çok girilmesine uygun bulmuyorum arkadaşlar. Çok fazla bir risk alıyorsunuz. Ama şu anda teknik seviyeler olarak baktığımızda ilk desteğimiz 154.8 seviyesi.
Burası da kırılırsa eğer 127.2 seviyesine, burasının da kırılması durumunda 104.6 seviyesine doğru düşüş görebiliriz arkadaşlar. Kalekim hissesine geçiyorum. Kalekim hissesinde daha önceki videolarımızda da belirttiğimiz gibi şöyle düşen bir regresyon kanalı içerisinde hareket ediyor. Uzun zamandır hissemiz sat konumunda. 26 Ekim 2023 tarihinden beri sat konumunda hissemiz. Öncesinde güzel bir yükseliş yapmış ama artık buralarda şu sistemimiz sat verdiğinde çıkmak gerekiyor arkadaşlar. Yani elimizde tutacağız diye inat etmemek gerektiğini düşünüyorum. Yani bir hisse için bir pozisyona girerken mutlaka ve mutlaka öncesinde bir planınız olması gerekir arkadaşlar. Hangi seviyeye düşerse ekleme yapacağım, nereye çıkarsa satacağım, nereye düşerse satacağım. Yani ekleme yapacağım seviye nedir? Ne bileyim, şu seviyenin altında düşerse zararda da olsam satıp çıkarım gibi kesin kurallarınız olması lazım arkadaşlar. Yoksa çok ciddi zararlar edebilirsiniz. Bu konuda uyarımı yaptıktan sonra şu anki destek dirençlerimize bir göz atabiliriz. Şu anda hissemiz 24.24 Kaufman hareketli ortalamasının altında seyrediyor. Bu seviye yukarı yönlü kırılıp 2 günde üzerinde yükselişle kalmadan bu hisse için düşüş bitti diyemeyiz arkadaşlar. Şu anda alt tarafta ilk desteğimiz 19.66 seviyesinde gözüküyor. Buraları da kırılırsa eğer önümüzdeki dönem için 15.71 seviyelerine doğru da düşüşün devamını görebiliriz. Önümüzdeki dönemde şu Kaufman hareketli ortalamasını yukarı yönlü kırıp 2 günde üzerinde kalabilirse 28.52 seviyelerine doğru da tekrar bir deneme yapabilir arkadaşlar. Fakat dediğim gibi şu anda borsanın da yönü aşağıda, güven vermediğini uzun süredir söylüyorum. Dolayısıyla gerçekleşen tepki yükselişleri genelde satış fırsatı olarak kalıyor arkadaşlar. Dolayısıyla dikkatli olmakta fayda var. Bakın şöyle bir şey de göstereyim hisse özelinde. Mesela şuradaki düşüşte VIX indikatörümüz yeşil mumların şu gri çizginin üzerine atarak bir dip çalışması başlattığını görüyoruz. Yaklaşık bir 10 gün falan sürmüş. Sonrasında dip çalışmasını tamamladıktan sonra yükselişin geldiğini görüyoruz. Bir sonraki düşüşte de gördüğünüz gibi tekrardan bir dip çalışması başlamış. Bir 6-7 gün kadar sürmüş ve tekrardan bir tepki yükselişi yapmış arkadaşlar. Fakat şu anki düşüşte henüz daha bir dip çalışması başlattığını görmüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla ben düşüşün devamını beklerim arkadaşlar bu hissede. Belki şu seviyede 19.66 seviyelerinde tutunmaya çalış, bir yatay seyir içerisindeyken bir dip çalışması başlatır. Belki de burası kırılıp 15.71 seviyesine doğru bir düşüşle dip çalışmasını başlatıp bu bölgelerde tamamladıktan sonra tekrardan bir tepki yükselişi gösterebilir arkadaşlar. Ama dediğim gibi borsanın da ana yönü şu anda düşüş olduğu için bu yükselişlerin genel manada tepki yükselişi olarak kalabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi Sasa hissesine geçiyorum. Sasa hissesinde bugün gelen bir haber vardı arkadaşlar. Bu haberin etkisiyle çok sert düşüşler gördük. Erdemoğlu Holding Sasa'daki hisselerinin yaklaşık %2.5'ine tekabül eden kısmını kurumsal yatırımcılara sattı. Böyle bir haberin arkasından ciddi bir düşüş geldi arkadaşlar Sasa hissesinde. Şu anda ilk destek olarak 41.94 seviyesi gözüküyor. Buralardan desteğini alıp tekrardan yönünü yukarı çevirebilirse eğer ilk etapta şu gap'i kapatıp 48.58 seviyesinde olan Kaufman hareketli ortalamasına bir tepki yükselişi görebiliriz. Fakat hissemiz bugün itibariyle sat konumuna girmiş durumda. Dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Yeni girişler için şu an borsada hiçbir hisseyi uygun bulmadığım gibi Sasa hissesini de uygun bulmuyorum. Eğer ki şu 41.92 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa 32.44 seviyelerine doğru da bir düşüş gelebilir arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. Şimdi bir diğer hissemiz Cates Elektrik. Bu 5 gün önce borsaya giren bir hisse arkadaşlar. Yeni halka arzlardan. Her zaman için halka arzlarda şu uyarıyı yapıyorum. Tavan bozulduğu zaman elinizde tutmanızı önermiyorum arkadaşlar. Hele ki hele üzerine ilave yapmanızı hiç önermiyorum. Bakın bazı hisseler çok daha uzun tavan serisi yapıyor olabilir. Fakat mesela bu hissede 5. günde düşüş geldi ve taban kapattı. Yarın da
nasıl kapatacağını bilmiyoruz. Özellikle ekleme yapmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ciddi zararlara girebilirsiniz arkadaşlar. Her zaman için dediğim gibi yeni halka arzlarda tavan serisi bozulduğu anda hisseden çıkılmasını öneriyorum arkadaşlar. Bir diğer hissemiz DAP Gayrimenkul hissesi. Burada da geçtiğimiz haftalardan daha doğrusu şu Kasım 22 Kasım daha doğrusu 21 Kasım tarihiyle başlayan çok ciddi düşüşler geldi. Bakın şöyle yükselen bir regresyon trendi içerisinde hissemiz hareket ediyordu. Bu trend kırıldığı zaman arkadaşlar hisseden çıkmak gerekir. Yani diretmemek lazım. Şuradan dönecek, buradan dönecek deyip diretmemek lazım arkadaşlar. Çok ciddi zararlara girebilirsiniz. Şu anda o seviyeden bulunduğu seviyeye şöyle bir baktığımızda %69'luk bir düşüş. Yani çok ciddi bir düşüş arkadaşlar. Şu anda yani destek dirençlerini de çok hızlı bir şekilde geçtiğini görüyorsunuz. Yani çok bir şey söylemek de uygun değil bu hisse için ama 23.70'te bir destek gözüküyor şu anda. Orası da kırılırsa eğer bir alt destek 9.19 seviyesinde gözüküyor arkadaşlar. Umarım buralara kadar gitmez. Şu anda bir dip çalışması başlattığını görüyoruz VIX indikatörümüzde. View Trend indikatörümüz de al konumuna geçmek üzere. Yarın bir yükseliş gelirse bu hissede View Trend indikatörü bir ala dönmüş olacak. Ve dip güzel bir seviyelerde ala dönmüş olacak. Böyle bir durumda ilk etapta 34.86 seviyesine doğru bir tepki yükselişiyle karşılaşabiliriz. Aynı zamanda Kaufman hareketli ortalamamız da bu seviyelerde. Fakat bu seviyeyi geçemezse tepki yükselişi olarak kalır ve yönünü tekrardan aşağı çevirebilir arkadaşlar. Yani dediğim gibi bu tip hisselerde özellikle çok dikkatli olmak gerekir arkadaşlar. Sizi ciddi zararlara sokabilir. Eğer ki 34.86 seviyesini kırabilirse 43.04 seviyesinde bir direnci olacaktır. Ama ben şu durumda şu 34.74 Kaufman hareketli ortalamasını geçmesini beklemiyorum açıkçası. Bir tepki yükselişi olarak kalacağını düşünüyorum. Bakalım, takip ediyor olacağız. Son olarak Yeotek hissesine bakalım arkadaşlar. Yeoteknoloji bugünkü kapanışı itibariyle tam da Fibonacci desteğinde 192.7 seviyesinde bir Fibonacci desteği var. O seviyelerde kapattı. Yarın bunun altına sarkması durumunda ve ertesi günde altında kalması durumunda düşüşün 130.6 seviyelerine doğru devam ettiğini de görebiliriz. Dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Hissemiz Kaufman hareketli ortalamasının altında seyrediyor. Şu anda Kaufman hareketli ortalamamız 215.9 seviyesinde. Bu seviyeye geçilip üzerinde de 2 gün yükselişle kalmadan düşüş bitti diyemeyiz arkadaşlar. Yeni girişler için uygun bulmuyorum. Buradan bir tepki alıp 215.9 Kaufman hareketli ortalamasını da aşabilirse eğer ilk etapta 236.7 seviyelerine doğru bir yükseliş görebiliriz. Ancak buraların kırılıp üzerinde de 2 gün kapanış yaptıktan sonra tekrardan 280.75 seviyesini test edebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. View Trend indikatörümüz burada bir gün önce, yani Perşembe günü al vermiş ama bugünkü düşüşle birlikte tekrardan ciddi bir düşüş gelmiş oldu arkadaşlar. Yarın bu hisse için önemli olacak. Takip etmemiz gereken seviye 192.7 seviyesi arkadaşlar. Bu seviyenin altında kalmaması durumunda tekrardan bir yukarı tepki yapabilir. Bu videomda aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.